K2-33b'nin hikayesi her gezegen gibi parlak bir umutla başladı. Bir yıldız doğduğunda çevresinde dönen devasa bir protoplanet disk bırakır. Bu disk gelecekteki gezegenlere ham madde deposudur. K2-33b bu toz ve gaz bulutunun içinde yer çekiminin yardımıyla kendine bir beden inşa etmeye başladı. Henüz 11 milyon yıl önce, yani bizim dünyamız dinozorların yok oluşundan çok sonra doğmuşken o devasa bir gaz devi olma yolundaydı. Ancak bir şeyler ters gitti. Gezegenlerin oluşması gereken o güvenli, huzurlu yörüngelerden çok daha yakına, adeta güneşinin ağzının içine doğru çekildi. Bilimde buna yörüngesel göç diyoruz. K2-33b daha çocukluk evresindeyken evinden kovulup bir fırının içine atıldı. Bir cinayeti çözmek için olay yerinde olmanıza gerek yoktur. Bazen sadece maktulden gelen son mesajı okumanız yeterlidir. Astronomide bu mesaj ışığın kendisidir. 450 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızdan gelen fotonlar aslında bize geçmişten gönderilmiş birer suç dosyasıdır. Biz bu videoda sadece yıldızlara bakmıyoruz. Biz kozmik bir otopsi yapıyoruz. Bugün teleskoplarımızı birer mikroskop gibi kullanıp Akrep takım yıldızının derinliklerindeki o karanlık odaya sızıyoruz. Işığın hızını, zamanın ağırlığını ve sessizliğin sesini kullanarak bu faili meçhulü aydınlatacağız. K2-33b'nin hikayesi her gezegen gibi parlak bir umutla başladı. Bir yıldız doğduğunda çevresinde dönen devasa bir protoplanet disk bırakır. Bu disk gelecekteki gezegenlere ham madde deposudur. K2-33b bu toz ve gaz bulutunun içinde yer çekiminin yardımıyla kendine bir beden inşa etmeye başladı. Henüz 11 milyon yıl önce, yani bizim dünyamız dinozorların yok oluşundan çok sonra doğmuşken o devasa bir gaz devi olma yolundaydı. Ancak bir şeyler ters gitti. Gezegenlerin oluşması gereken o güvenli, huzurlu yörüngelerden çok daha yakına, adeta güneşinin ağzının içine doğru çekildi. Bilimde buna yörüngesel göç diyoruz. K2-33b daha çocukluk evresindeyken evinden kovulup bir fırının içine atıldı. Maktulümüz yıldızına o kadar yakın ki bir tam yılı sadece 5 gün sürüyor. Bu, gezegenin bir yüzünün sürekli olarak cehennemi yaşadığı, diğer yüzünün ise sonsuz karanlığa hapsolduğu bir kilitlenme durumudur. K2-33 yıldızı gençliğinin verdiği öfkeyle sürekli patlıyor. Güneş fırtınaları dünyadakinden milyonlarca kat daha güçlü bir şekilde K2-33b'nin yüzeyini dövüyor. Manyetik kalkanı henüz oluşmamış bu bebek gezegen, X ışını sağanağı altında resmen çıplak bırakılmış durumda. Her patlamada gezegenin üst katmanlarındaki atomları o kadar ısınıyor ki yer çekimi onları tutamaz hale geliyor. Biz buna fotobuharlaşma diyoruz. Gezegen, yıldızı tarafından canlı canlı derisi yüzülen bir canlı gibi atmosferini kaybediyor. Bilimsel veriler yalan söylemez. Spitzer ve K2 görevlerinden gelen veriler gezegenin normalden çok daha şişkin olduğunu gösteriyor. Bu bir sağlık belirtisi değil, bir ölüm belirtisidir. Gazlar o kadar sıcak ki gezegen hacimsel olarak genişliyor ama kütle kaybediyor. Tıpkı bir yıldızın etrafında dönen devasa bir balon gibi. Gezegenin arkasına bıraktığı o devasa gaz kuyruğu adli tıptaki kan izi gibidir. Bu kuyruğun uzunluğu gezegenin yıldızının ne kadar şiddetli bir darbe aldığını bize milim milim anlatıyor. Eğer bu hızla devam ederse önümüzdeki 10 milyon yıl içerisinde K2-33b'den geriye sadece kavrulmuş bir taş çekirdek kalacak. Peki katil kim? K2-33 yıldızı mı yoksa sistemin kendisi mi? Genç yıldızlar doğaları gereği istikrarsızdır. Onlar henüz dengesini bulamamış devasa nükleer reaktörlerdir. K2-33 kendi manyetik alanı aracılığıyla bebeğini kendine doğru çekmiş olabilir. Bu durum evrende sıcak Jüpiter dediğimiz gezegen sınıfının nasıl oluştuğuna dair en büyük gizemlerden birisidir. Bazı teorisyenlere göre sistemdeki diğer görünmez gezegenler K2-33b'yi arkadan iterek onu bu ölüme sürükledi. Yani karşımızda tek bir katil değil, bir organizasyon olabilir. Evrenin bu ıssız köşesinde adalet değil, sadece fizik kuralları işliyor. Adli tıpta doku kaybı neyse K2-33b içinde atmosfer kaybı odur. Ama bu sıradan bir rüzgarla savrulma değil. Yıldızından gelen yüksek enerjili X ışını ve ultraviyole radyasyonu gezegenin üst katmanlarındaki hidrojen atomlarını adeta birer mermiye dönüştürüyor. Hidrojen, gezegeni terk ederken yanında ağır elementleri de sürüklüyor. Bu, gezegenin resmen kan kaybetmesidir. Spitzer verileri K2-33b'nin çevresinde devasa bir helyum bulutu saptadı. Bu helyum aslında gezegenin kalbinden sökülüp alınan bir parça. Gezegen kendi gökyüzünü bir pelerin gibi arkasından sürüklüyor. Ama bu pelerin her saniye biraz daha yırtılıyor. Biz burada sadece bir gaz kaybını değil,
Bir dünyanın kendi kimliğini, kendi koruyucu kalkanını kaybedişini izliyoruz. Bir gezegenin nefessiz kalışını en net görüntüsü budur. Vahşet sadece radyasyonla sınırlı değil. K2-33b yıldızına o kadar yakın ki kütle çekimi onu bir hamur gibi çekip uzatıyor. Bilimsel adıyla gelgit kilitlenmesi aslında bu bebek gezegen için bir germe sehpası işlevi görüyor. Gezegenin yıldızına bakan tarafı binlerce derece sıcaklıkta erirken kütle çekimsel çekme kuvveti gezegenin çekirdeğini sürekli sıkıştırıp bırakıyor. Bu durum gezegenin iç kısmında muazzam bir sürtünme ısısı yaratıyor. Yani K2-33b sadece dışarıdan fırınlanmıyor. O içeriden de yanıyor. Kendi güneşinin çekim kuvveti onu bir yandan kendine bağlarken diğer yandan parçalarına ayırmaya çalışıyor. Bu evrenin en sadistçe dansıdır. Yıldız çocuğunu hem kucaklıyor hem de kollarında boğuyor. Buradaki asıl trajedi K2-33b'nin potansiyelidir. Eğer bu gezegen yıldızından birkaç milyon kilometre daha uzakta doğmuş olsaydı bugün belki de devasa bir su dünyasını, okyanus gezegenini konuşuyor olacaktık. İçindeki ham madde yaşamı filizlendirmek için yeterliydi. Ama evrenin yaşanabilir bölge kumarında K2-33b'ye en kötü kart geldi. Bu vaka bize şunu fısıldıyor. Evrende hayatın varlığı sadece doğru elementlerin bir araya gelmesi değil, o elementlerin huzur içinde kalabileceği bir sığınağın varlığına bağlıdır. K2-33b bize nerede olduğumuzun değil, nerede olamadığımızın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Bizler şanslıyız çünkü bizim mahkememiz henüz kurulmadı. Peki K2-33b'den geriye ne kalacak? 100 milyon yıl sonra bugün gördüğümüz o şişkin gaz devi tamamen buharlaşmış olacak. Geriye sadece güneşinin ışığında kavrulan, atmosferi olmayan ölü bir kaya parçası kalacak. Biz buna Kaytonyan gezegen diyoruz. Yani kabuğu soyulmuş çıplak bir çekirdek. Gelecekte bir başka medeniyet bu sisteme geldiğinde orada bir zamanlar devasa bir bebek gezegenin acı çektiğini asla bilemeyecek. Işık gidecek, veri silinecek ve bu cinayet izlerini tozlara karıştıracak. Kozmik adli tıp işte bu yüzden kritiktir. Biz sadece ölümü değil, unutuluşu da engellemeye çalışıyoruz. Bir gezegenin var olduğunu kanıtlamak, onun hiçliğine karşı kazandığımız tek zaferdir. Kozmik adli tıp dosyamızın ilk vakası K2-33b bize evrenin bir ana kucağı değil, bir arena olduğunu gösterdi. Işığın getirdiği bu suç duyurusunu okuduk, kanıtlarını topladık ve maktulün son anlarını canlandırdık. Şimdi teleskoplarımızı başka bir yöne çevirme vakti. Ama aklınızda şu soru kalsın. Eğer 450 ışık yılı ötede bir bebek gezegen canlı canlı buharlaşıyorsa acaba şu an bizim göremediğimiz kaç milyar dünya daha sessizce can veriyor? Gözlemci için mesai asla bitmez. Bir sonraki durakta bu yıkımın daha büyüğünü, tüm bir sistemi yutan o devasa kara deliklerin içine, galaktik vahşete bakacağız. Hazır olun. Çünkü orada adalet de, ışık da yok. Sadece mutlak bir iştah var. Gözlemciye dikkat edin. Çünkü o karanlıkta sizi gören tek şey olabilir.